Arkadaşlar merhaba. En son yaptığım Reels'te bu ilişkilerde kimler kazanır, kimler kaybeder, kimlerde ne tarz korkular var ve bu korkuların sebebinden dolayı kaybetmeye mahkum olan durumlar var. Ben bunları bugün sizlere detaylandıracağım. Fakat öncelikle bir kavram karmaşasını gidermek istiyorum. Hani dişil enerji, eril enerji muhabbeti var ya. Şimdi eril enerjiye baktığınızda akıl, mantık bu konularda uzmanlaşmış ya da bu konularda odaklı yaşayan insanlardır. Dişil enerji ise daha çok sezgisel, duygusal olarak bu şekilde odaklı yaşayanlardır. Yani eril enerji de dişil enerji de her iki cinsiyette olması gerekiyor. Yani erkeğin de dişil enerjisi fazla olabilir, kadının da eril enerjisi fazla olabilir. Buradaki kavramda şöyle bir karmaşıklık var. Erkek ve kadında burada konuşulması gereken maskülen ve feminen enerjilerdir. Yani bir kadının daha maskülen olması daha erkeksi olmasıdır. Bir erkeğin feminen olması da kadınsı olmasıdır. Bu sebepten erkeğin dişil enerjisi fazla dediğinizde kadınsı tarafı değil. Yani duygusal tarafı fazla, sezgisel tarafı fazla oluyor. Ama kadında eril enerji yüksekse daha odaklı, daha mantıklı ve daha akılcı hareket ediyor olmasıdır. Eril ve dişil enerji bu. Fakat şimdi günümüzde nasıl? Günümüzde erkeklere bakıyorsunuz. Hatta bazılarına prenses erkek deniyor. Yani burada kadınsı taraf yani feminen taraf yüksek. Dişil enerjisi değil. Feminen olarak yüksek olduğu için prenses erkek haline alıyor. Fakat İşin gerçeği kadınlar da prenses erkek istemiyor. Daha maskülen yani erkeksi bir erkek. Bunlar aslında adam gibi bir adam. O yüzden ilişkilerde çatışmalar daha da fazlalaşıyor. Erkeklik bir maçoluk, bir terbiyesizlik, bir fiziksel şiddet değildir. Erkeklik daha böyle kendisini, çiftini, ailesini koruyan ve ona bakmakla kendisini sorumlu hisseden kişidir. Diğer tarafta feminen dediğimizde bu da zaten kadınlara yakışıyor. Daha kadınsı bir kadın. Yani kadınsan kadın gibi olacaksın. Erkek gibi her şeyi yaparım, onu da yaparım, bunu da yaparım, sırtımda yük taşırım dersen bu birazcık daha erkeksi bir kadın oluyor. Bunu da erkekler haliyle istemiyor. Çatışmalar bunlardan dolayı da olabiliyor. Bu kavram karmaşasını giderdikten sonra şimdi gelin ilişkilerdeki korku noktasına. Şimdi burada ben size bir 5 tane madde sayacağım. Bu 5 madde bizim ilişkilerden cepten çıkmamızı da sağlayacak. Korkularımız bizi cebe alıyor. Nedir bu korku? En büyük korku aslında. Tek bir korku diyebiliriz. Karşımızdakini kaybetme korkusu. Neden? Çünkü oraya yatırım yaptık, emek harcadık ve bunu kaybetmek istemiyoruz. Bu sebepten dolayı kaybetme korkusundan karşımızdakine her şeyde evet diyoruz. Bu kadın olsun erkek olsun. Hiç fark etmez. Kaybetme korkusu yaşarsak zaten 1-0 yenik başlıyorsunuz ilişkiye. Veya ilişki 1-0 yenik devam ediyorsunuz. Ve çok kolay bir şekilde cepte kalma durumu yaşıyorsunuz. Peki bunlardan nasıl kurtuluruz? Önce şimdi sırayla bir onlara bakalım. Yaklaşık bir 5 madde söyleyebilirim size. Sırasıyla bir bakalım. Öncelikle bu kaybetme korkusunu yaşamamız için bizim harcadığımız emeğin karşılığında kişiyi stoklama, takip etme, kıskançlık yaratma, şüpheci olma bu durumlardan vazgeçmemiz lazım. Tabii kıskançlık olacak ama dozajı önemli. Yani zehir bile çok alındığında öldürücü ama az alındığında panzehir hale geliyor. Kıskançlıkta da karşı tarafı rencide edecek şekilde değil. Olması gerektiği kadar kıskançlık iki tarafı da memnun eder. Ama abartı bir kıskançlık ne olur biliyor musunuz? Sizin cepte kalmanızı sağlar. Çünkü kaybetme korkusu içerisine girersiniz. Kıskançlık, korku, şüphecilik bunları biraz bir genel kenara bırakmak lazım. Yani abartmamak lazım. Seviyesinde olması çok önemli. Bir de kafadan kurmalarımız var. İkinci madde diyebiliriz bunu. Bu kafadan kurmalarımız bizim aslında katastrofi dediğimiz psikolojide katastrofi diye geçiyor. Felaketleştirme senaryosu. Kafamızdan felaketler üretiyoruz. Acaba şimdi kiminle neler yapıyor? Ne oluyor? Biriyle mi görüşüyor? Beni mi aldatıyor? Kiminle birlikte? Spora gidiyor başkasıyla konuşuyor. Dışarı çıkıyor başkasıyla görüşüyor. Eğer kişi şayet gerçekten bunları yapmıyorsa, sizi aldatıcı ya da ihanet edici bir noktaya girmiyorsa, sizin cep telefonundan gizli gizli araştırmalarınızda
Ki yapıyorsanız yapmayın ki güveni zedeler. Ama eğer şüphelendiğiniz bir nokta varsa doğru çıkma ihtimali de var. Şayet karşınızdaki kişi size tamamen açık iletişimdeyse ve sizi aldatmıyorsa ki o yüz kızartıcı suçtur. Yani başkasıyla bir bira içmeye bile çıksa, başkasıyla birebir sizden habersiz karşıt cinsle bir kahve içmeye bile gitse burada bir şüphe, bir soru işareti olur. Ve bu bile aldatma statüsüne girer. Bu konunun dışından bahsediyorum ki kaybetme korkusunu yenebilmeniz için. Burada katastrofi dediğimiz felaketleştirme senaryosunda kafamızda olmadık düşüncelerle karşı tarafı boğmamamız lazım. Boğarsak kendi elimizde kaçırmış oluruz. Kaybetme korkusuna da girmek için elimizden geleni yapıyor oluruz. Yani bak benim bu saydığım maddeleri hiçbir zaman yapmaman lazım. Aşırı kıskançlık dozajında kıskançlık uygun ama aşırı kıskançlık katastrofi yani felaketleştirme senaryosu kendi kendinizle baş başa kaldığınızda kafadan kurmalarınız. Yani düşünün sizin aslında en büyük düşmanlarınızdan bir tanesi sizin kendi düşünceleriniz. Kafanızdan kurmalarınız. Bunlar olabiliyor. Çünkü bu belli bir noktada takıntı hale geliyor. İşte bizim üçüncü madde de bu. Takıntı hale geldiğinde işte o zaman bir dopamin seviyesi yükselip alçaldığında kendi kendinizi bağlı hale getiriyorsunuz ve kaybetme korkusu içerisine giriyorsunuz. Takıntılıktan çıkın. Ayrılsanız bile komple yok edin. İşin gerçek tarafı engelleyin. Her yerden sildim ama engellememe gerek yok dediğinizde en güzel bir zamanınızda size eski sevginizden gelen bir mesaj yeni ilişkinizi bile bozabilir. Bu sebepten açık iletişimde kalın gerçi ama ayrıldıktan sonrasından bahsetmiyorum. Ayrılmadan önce bu kaybetme korkusunu nasıl yeneceksiniz? Katastrofi yapmıyoruz çünkü cepte de durmayacağız. 2. Kıskançlık yapmıyoruz. 3. Takıntılı hale gelmiyoruz. Bunlar bizim için en önemli noktalar. Şimdi diğer birkaç maddeye daha bakalım. Takıntı olduktan sonra kişiye tehditler, blöfler yapmayın. Veya size yapılıyorsa da ciddiye almayın. Çünkü tehditler hadi ayrılıyorum bak görürsün sen ne olacağını. Bak bir daha beni son görüşün ayrıldıktan sonra bir daha beni göremezsin gibi cümleler bile siz ayrıldıktan sonra sizi kaybetme korkusuyla baş başa kalıp bu sefer acaba dönecek mi ne zaman döner gelir mi gelmez mi bu tarz takıntılıklara bile yol açabilir. Tehditlere ve blöflere girişmeyeceğiz. Bak bir daha görüşmeyiz. Senden ayrılırım bir daha bu hareketi yaparsan seninle görüşmem. Benim arkadaşıma böyle davranırsan seninle görüşmem gibi tehditlere, blöflere boyun eğmemek lazım ve bunları da sizin de uygulamamanız lazım. Eğer tehdit ediyorsanız, blöf yapıyorsanız kendi kendinizi çıkmaza sokuyorsunuz demektir. Yani bu blöfler, bu tehditler hiçbir zaman gerçeği yansıtmaz. Çünkü iş bittikten sonra, ayrıldıktan sonra eyvah ne yapacağız şimdi? Ayrıldı, bitti. Kaybetme korkusu içerisinde kendimizi sokarız ve bu korkular can bulur. Yani gerçeğe dönüşür. Kaybedersiniz. Kazanan kişiler, kaybetme korkusu olmayan kişiler. İlişkide kendi ayaklarınız üzerinde durabiliyorsanız, bir ilişkide kendinize yatırım yapıyorsanız o zaman zaten kaybetme korkusuna girmezsiniz. Çünkü bir sonraki adım zaten sezgisel olarak nasıl atacağınızın farkında olursunuz. Bu söylediğim maddeleri yapmayın. Az önce söylediklerim sakın ve kesinlikle uzak durmanız gereken maddelerdir. Buna bir tane daha ekleyebiliriz. Karşı tarafın bitirme potansiyelinin olması. Her zaman için bu potansiyel var. Ya unutmayın. Karşı taraf hiçbir şey yokken bile ben bitirmek istiyorum diyebilir. Başka birine aşık oldum deyip bitirmek istiyorum olabilir. Ben artık seninle yapamıyorum deyip bitirmek istiyorum diyebilir. Hal böyleyken yapmanız gereken tek şey var. Bırakın gitsin. Çünkü bunu göze alan sizinle ayrılmayı, ilişkiyi bitirmeyi göze alan kişi zaten sizden vazgeçmiştir. İşte kaybetme korkusunu siz orada daha derin ve etkili yaşarsınız. Bitirme potansiyeli varsa şunun farkında olun. Sizin de bitirme potansiyeliniz var. Peki bunların önüne geçmek için neler yapmamız lazım? Size kısaca anlatacağım. Bir, yalnız kalmaktan, yalnız yaşamaktan korkmamak lazım. Çünkü her zaman alternatifler ileride karşınıza çıkacaktır. Belli bir bittikten sonra, yaz sürecine girdikten sonra vesaire. Ama yalnızlıktan korkmamak lazım.
İkincisi, giden zaten sizi sevmediğini bunu dile getirerek gitmiştir. Ben seni seviyorum ama ayrılmamız lazım. Ya bırakın, böyle bir şey olmaz. Sizden ayrılmayı göz almışsa, sizinle ilişkiyi bitirmeyi göz almışsa sizi artık sevmiyor demektir. 3. Yapmanız gereken kendinize yatırım yapmak. Karşı tarafa değil. Emekleri verdiniz, harcadınız, yatırımınızı yaptınız. Ondan sonra bekliyorsunuz ki size sadık kalacak, sizin dibinizden ayrılacak. Çok nankör gördüm ben. Her şeyi yaparsınız, döner sizi sırtınızdan vurur. O sebepten yapmanız gereken yatırımı karşıya değil, kendinize yapmak. İç benliğinizi düşünün. Kafanızdan felaketleştirme senaryolarını da bırakın. Katastrofi yapmayın. Çünkü katastrofi yapmak zaten 1-0 yenik başlamak durumunda bırakır sizi. Kendimize yatırım yaptıktan sonra ne yapacağız? Kültürel olarak artacağız. Okuyun, izleyin, spor yapın, diyet yapın. Hayatınıza renk katın, biraz renklendirin. Bak, o zaman kaybetme korkusu nerede oluyor? Sizde değil, karşıda olur. Bu kaybetme korkusunu yendiğiniz zaman da en baştan dediğim gibi cepten çıkmış olursunuz. Siz cepte kaldığınızda o zaman zaten ilişkide her zaman kaybetmeye mahkum olursunuz. İlişkiler artık maalesef oyun gibi oldu. O kadar çok narsist, o kadar çok toksik insan türedi ki belki bunun maddi, sosyokültürel, sosyoekonomik tarafları da olabilir. Bunlara hiç girmiyorum. Ama siz bu narsist ve toksiklerden uzak durmayı öğrendikçe hayatınız düzene girecek. Ve kendinize yatırım yapıp kendinize emek harcadığınızda karşı tarafta sizden ayrılmayı göze alamayacak. Çünkü sevgi deseniz var, eğlence deseniz var, güzellik deseniz var. Tek nokta ne? Açık iletişimde varsa kaybetme korkusunu yenmek. Karşınızdaki kişi sizde kalsın istiyorsanız onu kaybetmekten korkmayın. Kolay vazgeçebilir olun ki karşınızdaki sizden vazgeçmesin. Siz vazgeçilmez olduğunuzu düşündüğünüz an karşı taraf sizden vazgeçer. O zaman ne oldu? Hoş geldin kaybetme korkusu. Yatırımını kendinize. Az önce saydığım 5 maddeyi kesinlikle yapmayacağız. Tekrar sayıyorum. 1. Katastrofi, yani felaketleştirme senaryosu. Kafamızdan kurmayacağız. 2. Kıskanç olmayacağız. Aşırı kıskançlık kişiyi boğar, uzaklaştırır. 3. Takıntılı hale gelmeyeceğiz. Takıntılılıktan kurtulacağız. 4. Tehditler veya blöfler yapmayacağız. Bunlardan uzak duracağız. Çünkü tehditler veya blöfler ters teperse kaybeden siz olursunuz. Ve 5. Bitirme potansiyeli olan kişiye bitirdiği takdirde yalvarmayacağız. Bitiriyorsa yolu göstereceğiz. Bu potansiyel karşı tarafta değil, sizde olması lazım ki kaybetme korkusundan kurtulup cepten de çıkın. Narsist ve toksiklerden uzak durmaya devam edin. Eğer burada yolu bulamıyorsanız nasıl çıkış yapacaksınız ya da kaybettikten sonra onu tekrar geri döndürebilir miyim düşüncesine 3 hafta içerisinde girebilirsiniz ki belli teknik taktikler var. Eğer daha fazlaysa kendinizi yenilemeniz lazım. Eğer buradan da kurtulamıyorsanız bizlerden eğitim veya mentörlük alabilirsiniz. Bunun yanı sıra bu videonun daha fazla dinlenip daha fazla kişinin yararlanması için beğenip takipte kalabilirsiniz. Hatta arkadaşlarınızla bile bu durumları yaşayan kişiyle bile bu videoları paylaşabilirsiniz. Çünkü bu videoların her zaman devamı gelecek arkadaşlar. İyi günler dilerim.